Merhaba arkadaşlar, ben Forseti. Football Manager 2024'te yeni bir test videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda Football Manager 2024'teki oyun anlayışlarını test edeceğiz. Bunun için bir test ligim var ve 10 tane takımım var. Bu takımlardaki oyuncuların tamamı birbirleriyle aynı özelliklere sahipler. Her birinin bütün özellikleri 10. Her birinin boyları, yaşları, kiloları birbiriyle aynı. Her birinin bir ayağı çok kuvvetli, bir ayağı orta kuvvette. Bütün takımlarda aynı şekilde aynı oyuncular var. Hepsindeki oyuncular böyle bütün özellikleri 10 olan oyuncular. Bu arada burada bir tane oyun kendisinin oluşturduğu bir üçüncü kaleci var her takımda. Bu önemli değil ama onun dışında 22 oyuncudan oluşuyor takımlar ve 22 oyuncunun tamamında da bütün özelliklerimiz 10. Bunun dışında da bütün oyuncular Senegalli ligde. Senegal'de oluşturmuştum. Bütün oyuncularımız aynı ülkeden, aynı şehirde doğmuşlar. Aynı gün doğmuşlar ve hepsinin boy, kilo gibi özellikleri de birbirinin aynısı. O yüzden oyuncularla ilgili herhangi bir değişiklik yok. Bütün değişikliği yaratacak olan şey taktikler. Bunun dışında antrenörler de birbirlerinin aynısı, teknik direktörler de birbirinin aynısı. Takımların antrenman sahaları birbirinin aynısı. Her birisi aynı gün aynı saatte maçlarını oynuyorlar. Herhangi bir fikstürden etkilenme durumu yok. Bu ligin dışında bir uluslararası maçta oynamıyorlar, bir kupa maçında oynamıyorlar. Tüm takımlar sadece bu ligde birbirleriyle ikişer kez karşılaşıyorlar. Senede 18 maç yapıyorlar. Ekstra herhangi bir maç yapan bir takım da yok. O yüzden testi etkileyecek böyle bir etken de yok. Oyunda database'den çıkarılabilecek bütün sakatlıkları çıkardığım için minimum düzeyde sakatlık oluyor. Sarı kart cezalarını oyundan, bu ligden kaldırdım. O yüzden minimum şekilde cezalı duruma düşme durumu oluyor oyuncular için. Sadece kırmızı kart görürseler cezalı duruma düşüyorlar. O da çok nadiren oluyor. Oyunda sakatlık da çok az oluyor. O yüzden de bundan da etkilenmiyorlar diyebilirim. Hemen hemen hiç etkilenmiyor takımlar. Peki testi nasıl yapıyoruz? Şu şekilde her bir dediğim gibi 10 tane takım var ve 10 tane oyun sistemi var Football Manager 2024'te. Bu takımlardan her birisine bu oyun sistemlerinden bir tanesini vereceğiz. Mesela işte şunu silelim. İşte birinci takıma bunu, ikinciye bunu, üçüncüye bunu verip her birisine bir tane oyun sistemi vereceğiz. Mesela atıyorum uzun top sistemini verdiğimiz takım için diziliş olarak da burada oyunun bu oyun sistemi için önerdiği dizilişlerden bir tanesini seçeceğiz. Ve işte yardımcılarımızdan buraya oyuncular atamasını isteyeceğim. Sürekli 22 oyuncu olduğu için burada sürekli de ben rotasyon da yapıyorum ve böylece herhangi bir oyuncu sezon içinde az oynatılmaktan şikayet etmiyor. Bu arada oluşturduğum teknik direktör de üst seviye bir teknik direktör olduğu için oyuncuların saygı duyacağı bir teknik direktör olduğu için de mümkün olduğunca az oyuncu şikayetiyle, oyuncuların mutsuzluk durumuyla uğraşma ihtimalimiz oluyor. Bu nedenle de bu oyunculardan moral motivasyon eksikliği daha az karşılaşılıyor. Bu da oyundaki testteki gerçekçiliği ve testin doğruluğunu olumlu yönde etkiliyor diyebilirim. Oyuncular da az oynatılmaktan şikayet etmiyorlar. Senede 18 maçta 9'unda işte bu 11, 9'unda ikinci 11'i kullanıyorum ve böylece her oyuncu 9 tane maçta ilk 11'de sahaya çıkıyorlar. Birçok maçta da ikinci yarılarda oyuna giriyorlar ve böylece her oyuncu 10 veya üzerinde maçta sahada yer almış oluyor ki böylece kimse az oynamaktan şikayet etmemiş oluyor diyebilirim. Böylece testin doğruluğu da daha da artmış oluyor.
Her takıma dediğim gibi oyun sistemi için önerilen dizilişi kullanıyorum. Aynı zamanda buradaki herhangi bir talimatta ya da oyuncu talimatında ya da işte oyuncuların yerlerinde, rollerinde bir değişiklik yapmıyorum. Bu oyun sistemi için ne öneriyorsa onu kullanıyorum ve böylece tam olarak oyun sisteminin kendisini test etmiş oluyoruz. Testin sonuçlarına geçmeden önce bu şekilde testler sizin ilginizi çekiyorsa, istediğiniz bir test varsa onu bu videonun altına yorum olarak yazarsanız sonraki dönemde onları da en kısa sürede o testleri de yapıp burada kanalımda video olarak paylaşırım sonuçlarını veya işte bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa beğenirseniz ve kanala abone olursanız da teşekkür ederim. Testin sonuçlarına geçmeden önce ben açıkçası oyun sistemleri arasında bazılarının ön planda olmasını, bazılarının kötü sonuçlar vermesini bekliyordum. Ve bunu da testin sonunda da karşıma net olarak çıktığını gördüm. Şimdi tüm takımların ortalama olarak 10 sezon bu sistemde ligi test ettim, simüle ettim. 10 sezon oynattım, tam 10 sezon olarak. Ortalama her sezonda hangi takım kaç puan aldı, bunları sizinle paylaşacağım. Bir tablo olarak da şurada bir yerde, tam olarak nerede bilmiyorum şu anda ama şurada bir yerde muhtemelen liste olarak da siz de göreceksiniz. Tamamını aynı anda paylaşacağım çünkü vardığım sonuçları doğru bir şekilde anlatabilmek için hepsini bir anda paylaşmamın daha doğru olduğunu düşünüyorum bu test için, öyle en azından. Evet, en başarılı takımımız Gegenpress oynayan takım oldu. Oyunda 10 sezon dediğim gibi simüle ettim ve 10 sezonun sonunda Gegenpress oynayan takım 39.4 puan ortalamasına sahip oldu ve 10 sezonun 9'unda şampiyon oldu. Müthiş bir başarı kazandılar, yani diğer takımlara karşı çok üstündüler. 10 sezonun 9'unu şampiyon bitirdiler. Sadece tek bir sezon başarısız oldu. 4. bitirdiler sezonu. Onun dışında hepsinde başarılıydılar. Ve gerçekten beklediğim de buydu açıkçası. Onlardan en başarılı takım olmasını bekliyordum ve beklediğimi de gördüm. Yani oyuncuların açıkçası hani rolle, yani gegenpress oynamaya çok uygun mu bu oyuncular? Aslında çok da değiller. Çünkü gegenpress'te dayanıklılık önemli, hız önemli, ön sezi önemli. Gegenpress oynuyorsanız en azından teorik olarak bunlar önemli. Markaj yapabilmek önemli ya da birçok özelliğe ihtiyacınız var farklı pozisyonlar için, ama bu zaten bizim oyuncularımızın hepsinin bütün özelliklerinin 10 olması hiçbir taktik için zaten çok ideal oyuncular olmadıklarını gösteriyor. Gegenpress için de ideal oyuncular bunlar değil doğal olarak. Ama yine de sonuçta çok başarılı oldular. Normalde ben veya herhangi bir insan Football Manager videoları yayınlayan, Football Manager'da kariyerlerini yayınlayan insanlar, ben de dahil, herhangi birisine Football Manager'la ilgili taktik önerisi istendiğinde genelde insanların söylediği takımınıza uygun taktik, hani elinizdeki oyunculara uygun taktik yapın anlayışı vardır. Bende de o var ama açıkçası Football Manager'da bir de şu var ki Football Manager'da bazı taktikler diğerlerinden daha başarılılar. Bunu da en başarılı olduğu Football Manager'da en başarılı olan taktik de açık ara gegenpress oluyor genelde. Son yıllarda, özellikle son 5 yıldır falan bu değişmiyor. Gegenpress çok daha başarılı bir oyun sistemi. En başarısız olanlar da doğal olarak en fazla savunmaya yönelik olan 2 tane oyun sistemiydi. Catenaccio ve kaleye otobüs çek oyun sistemleri oldular. Bu iki sistem 10 sezon boyunca simüle ettiğimde her ikisi de 10 sezonun 9'unda son 2 sırada yer aldı. Sadece birer kez 8. olabildiler.
Yani tamamen dipte, ligin dibinde, en sonda sürekli kaybeden iki tane oyun sistemi oldu. Catenaccio ve kaleye otobüs çek oyun sistemleri. Catenaccio'nun sezondaki ortalama puanı 10.1, kaleye otobüs çekinde 7.9 oldu. Yani bu ligi tekrar bir 10 sezon simüle etsek belki farklı puan ortalamaları ortaya çıkar. Bazı takımların puan sıralamasındaki yerleri değişir, evet. Ama bu ikili sistemin son 2'de yer alacağı hemen hemen kesin. Yeniden bir 10 sezon simüle etsem bu iki sistem yine son 2'de yer alır. O garanti gibi görünüyor. Hiçbir zaman, çünkü dediğim gibi 10 sezon boyunca hiç 8.liğin üstüne çıkamadı ikisi de. Yani son 3 sıranın ikisi sürekli bu ikisindeydi. Hatta 8 sezon hep son 2'deydiler. Yani son 2'yi paylaştılar. Son sırayı sadece bu iki sistemden birisi aldı. Her sezon 10. bunlardan bir tanesiydi. Gerçekten diğerlerine göre aşırı derecede başarısız olan iki tane sistem. Çok fazla savunmacı taktikler bunlar. Çok fazla savunmacı sistemler bunlar. O yüzden de çok hücuma çıkılmıyor. Doğal olarak çok az gol ortalamalarına sahipler. Bu beklenmeyen bir şey değil. Evet, doğru, ama bu iki sistemle oynayan takımların en çok gol yiyen iki takım oldu ve açık ara en çok gol yiyen iki takım oldu. Catenaccio ile oynayan takım sezonda ortalama 36.4 gol yemiş. Kaleye otobüs çek sistemiyle oynayan da 35.8 gol yemiş. Bunu şöyle söyleyeyim. Dikey tiki taka oynayan takım mesela 17.8 gol yemiş ortalama sezonda. Yani bu takımların yarısı kadar. Ya da kanat oyunu oynayan takım 15.8 gol yemiş. Organize kontratak oynayan 16.8 gol yemiştir. Yarısından bile az gol yemiş bu iki takımdan. Normalde bu iki sistem, işte Catenaccio'yla ya da kaleye otobüs çekle oynayan bir takımın en azından hani hücumda başarısız olabilir. Evet, doğru, hücumda tamam başarısız oldu. Az gol attı. Ama top rakipteyken en azından iyi savunma yapmalarını beklersiniz ve az gol yemelerini beklersiniz. Ama o da olmadı. Üstüne ligin en kötü savunma istatistiklerine sahip olan iki tane takım oldular sürekli. 30'un üzerinde gol yiyen başka bir takım hiç olmazken bunlar sürekli 30'un üzerinde gol yediler her sezon. Öyle garip bir durum. Yani hani bazen insanlar futbol manager oynarken işte ne bileyim gol yemek istemedikleri durumlarda, işte ne bileyim bir ikili eleme sisteminde 1-0 maçını kazanmışsın ilk maçı, ikinci maçta böyle kaleye otobüs çekeyim de maçı 0-0'a bağlayayım falan gibi düşünceye sahip olup sonra da başarısız olabiliyorlar. Çünkü bu sistemler aslında sizin az gol yemenizi sağlamıyor gibi görünüyor en azından. Buradaki bu testte öyle. Ben kendi normalde standartta oynadığım oyunlarda da bunu zaten görüyordum ama böyle bir testte de bunu görmek ilginç oldu ve güzel oldu diyebilirim. Çünkü hani şey diyemiyorsunuz yani ya benim oyuncularım yetersiz, karşı takım iyiydi. Yok, aynı. Yani iki tarafta da oyuncuların yetenekleri birebir aynı iken bu sistemler ister ev sahibi olsun, ister deplasmanda oynasın, hangi karşı takım ne sistemiyle oynuyorsa oynasın, bu sistemler başarısız oldular. Sürekli hani bir sezon olur, 2 sezon, 10 sezon boyunca sürekli dipte yer aldılar. Özellikle kaleye otobüs çek sistemiyle oynayan takımın senede 7.9 puan ortalaması alması 18 haftada, yani maç başına 0.5 puan bile alamadı. Cidden çok kötü bir istatistiğe sahip olduklarını gösteriyor ve bu sistemle herhangi bir takımın başarılı olma ihtimalinin olmadığını da gösteriyor diyebilirim.
Tabii ki değişiklikler yapılabilir takım anlayışında ama standart bu sistemle oynuyorsanız başarılı olma şansınız yok gibi bir şey. Bunun dışında diğer başarısız olan sistemlerde hızlı kontratak sistemi ve bir de uzun top sistemiydi. Uzun top sistemiyle oynayan takım senede ortalama 19.8 puan, hızlı kontratakla oynayan takım da 22.4 puan aldı. Bunlar hani bir derece, bir seviye daha iyi ama özellikle uzun top oynayan takım da çok başarılı değildi. Başarısızdı bu iki takım da başarısızdı ama en azından diğer ikisine göre bir seviye daha iyi durumdaydılar diyebilirim. En başarılı taktiğimiz Gegenpress demiştim. Onun dışındaki iki tane daha taktik başarılı oldu. Açıkçası ikinci ve üçüncü sırayı ortalama puan olarak alan iki tane taktik. Kanat oyunu 33.6 puan ve organize kontratak 31 puan ortalama aldılar. Bunlar da ikinci, üçüncü sırayı aldılar. Şimdi bu iki tane taktik Gegenpress'in ortak özelliklerini düşündüğümüzde ve bunların dışındaki taktiklerin sahip olmadığı özellikleri düşündüğümüzde genel olarak başarı için gereken şeylerin ne olduğunu az çok görebiliyoruz. Bunu Football Manager oynarken de hissedebiliyorum ama bu şekilde test ettiğimde daha net gördüğümü söyleyebilirim. Şöyle ki, şu taktiği silelim. Bu kanat oyunu içinde şuraya bir tane daha organize kontratak. Evet. Bir tane organize kontratak sistemi oluşturalım. Şimdi Gegenpress oynamanın en temel özelliği yüksek tempodur. Artı geçiş oyununda karşı pres yapmaktır. Artı top rakipteyken savunma hattının önde olması, önde pres attığı ve yüksek şiddetli prestir. Gegenpress'in Football Manager'da başarılı oluyor olmasının temel sebepleri bu talimatlardır. Hangi dizilişle, hangi futbolcularla, hangi takımda oynadığınızdan bağımsız olarak, oyun anlayışından bağımsız olarak, diğer bütün talimatlardan bağımsız olarak kısa paslı, uzun paslı, hücum genişliği daha dar, daha geniş olabilir. Pas şekliniz daha kısa veya daha uzun olabilir. Bunlardan bağımsız dribbling seviyeniz farklı olabilir. Daha fazla dribbling yaptırıyor olabilirsiniz. Daha az yaptırıyor olabilirsiniz. Bunlardan bağımsız olarak, diğer bütün talimatlardan bağımsız olarak da buradaki dizilişten, bu oyuncuların rollerinden, şundan bundan hepsinden bağımsız olarak başarısının temel sebebi bunlar. Tempo, press. Tempo ve pres özünde. Ve presi ve tempoyu yapabilmek için de savunma hattının önde olması, rakibe baskı hattının önde olması. Bu temel 4 tane şey var ve bu özellikleri sağlıyorsa bir taktik Football Manager'da başarılı oluyor. Bence benim görüşüm ve genel olarak bu testin de ortaya çıkardığı şeyler. Şimdi diğer başarılı olan iki taktiğimize bakalım. Topa sahipken tempo yüksek. Geçiş oyununda top kazanıldığında kontraya kalkıyor. Top kaybedildiğinde bunu sağlamıyor. Evet. Pres şiddeti çok yüksek, çok şiddetli. Savunma hattı standart. Orta bölgede pres. Şimdi bu taktiğimiz en başarılı 3. taktikti. Şimdi bazı özellikleri tam olarak sağlıyor olsa da bazılarını sağlamıyor. Buradaki karşı presi yapmıyor. Burada pres şiddeti biraz daha düşük ama sorun değil. Gayet iyi. Şu hatları bir seviye öne çıkarsa bu taktik bana kalırsa daha da başarılı olabilir. Ama bu haliyle de bütün gereken özellikleri az veya çok sağlayan bir taktik olduğu için başarıyı kazanmış gibi görünüyor. Diğer taktiğimiz de kontra
Organize kontra-atak sistemi. Tempo yine yüksek. Geçiş hattında hem karşı presi hem kontra-atağı kullanıyor. Top kazanıldığında kontra-atağı kullanıyor. Yine pres şiddeti çok şiddetli. Orta bölgede presi kullanıyor. Savunma hattı geride. Buradaki eksiklik de buradan kaynaklanıyor. Bana kalırsa. Başarılı olan sistemlere göre farkı olan tek şey bu. Diğer başarısız olan sistemler mesela presi kullanıyor olsa da tiki taka, topa sahip ol ve dikey tiki taka sistemlerini düşünün. Hepsinde temel olarak pres yapılır. Şunu silelim. Şuraya bir tane tiki taka oluşturalım. Tiki taka, dikey tiki taka ve topa sahip ol sistemleri ne çok başarılı oldular ne çok başarısız oldular. Orta seviyeydi. Hepsi 4. 5. 6. sırayı aldılar. Birbirlerine temel olarak zaten çok benziyorlar. Bu oyun sistemleri. Ama en başarılı olan 3 sisteme göre ve özellikle Gegenpress'e göre bazı farklılıkları var, bazı eksiklikleri var ve bunun temel sebebi özellikle tiki takada temponun aşırı düşük olması. Geçiş oyununda kontratak yapmıyorlar ve dağılımı koruyorlar. O yüzden de top kazanıldığında kontratak olmuyor burada. Top rakipteyken pres şiddeti yüksek, savunma hattı önde, orta bölgede pres yapıyor. Bunların hepsi presin güçlü olmasını sağlıyor ve savunmasının sağlam olmasını sağlıyor. Çabuk top kazanmalarını sağlıyor. Bunların hepsi güzel. Ama top kazanıldığında temposunun düşük olmasının nedeniyle bu taktik Gegenpress kadar başarılı ve etkili olamıyor. Bana kalırsa Gegenpress'e ve başarılı olan, bu testimizde başarılı olan 3 tane sisteme göre eksikliği tiki taka'nın bu. Diğerlerine şöyle bakalım. Diğer 2 tane taktiğimize. Topa sahip ol sistemine bakalım. Burada da aynı şekilde temposu biraz da olsa düşük, biraz düşük. Yani Gegenpress oynuyorsanız bu en sonda ya da işte kanat oyununda bu yine yüksek. Geçiş oyununda karşı pres yapıyor ama kontraya kalkmıyor. Top rakipteyken pres şiddeti yüksek. Savunma hattı önde ve orta bölgede pres yapıyor. Burada bir sorun olduğunu düşünmüyorum ama temposu şu şekildeydi. Biraz düşük. Yavaş bir tempoda oynandığı için bu da etkili olmuyor yeterince diye düşünüyorum. Zaten Gegenpress'e göre farklılığın temel sebebi bu. Temposunun düşük olması. O yüzden de yeterince başarılı olamadılar. Diğer taktiğimizde dikey tiki taka. Zaten onun da bu taktiklere göre genel olarak oyun farklı olmasının sebebi merkezden daha dikey paslarla oynanıyor olması ama temel olarak farklılıkları başarılı olan sistemden aynı ve benzer talimatları kullanıyorlar. O da yine zaten bu sistemlerle benzer puanlar aldı. Genel olarak bu 3 taktik düzenle oynayan takımlarım bu 10 sezonluk simülasyonda 3 ile 7 arasında bitirdiler bütün sezonlarını. Hep buralarda, hep orta seviyelerde kaldılar. Ne çok başarılı ne çok başarısız oldular. Football Manager'da da bu taktiklerle başarılı olmak mümkün. Bu üçünü de kullanılabilir. Üçü de kullanılabilir. Ve başarılı da olunabilir. Takım yapısına uygun olduğu sürece. Yüksek tempo oynayamayacak bir takımınız olduğunu düşünüyorsanız bunların üçü de kullanılabilir diye düşünüyorum. Başarısız olmaya mecbur eden taktikler değil. Üçü de kullanılabilecek taktikler. Ama bana göre ve genel olarak bana göreydi geçtim. Bu testimizin
Ne kadar güvenilir olduğu tabii ki tartışılır ama ben genel olarak objektif bir test yapmaya çalıştım ve bu testimizin sonucunda da en başarılı olan 3 tane sistemimiz Gegenpress, kanat oyunu ve organize kontrataktı. Organize kontratağın olması da güzel. En azından savunmaya ağırlık veren bir taktik de başarılı olabiliyor. Bu da güzel bir şey. Çünkü organize kontratak da aslında savunma taktiği ama hem temposu yüksek hem pres şiddeti yüksek hem de en azından çok geriye çekilip Catenaccio gibi ya da otobüs çek taktiği gibi ya da işte buradaki uzun top taktiğinde olduğu gibi savunmayı çok geriye çekip buradaki ya da pres hattını derinle prese çekip burada savunma yapmaya başlamıyorlar. En azından yüksek şiddetli pres yapıyorlar ve yüksek tempoda oynuyorlar. Bunlar da başarısını sağlıyor diye düşünüyorum. Temelde oyunda başarıyı en çok etkileyenler bunlar açıkçası. Bunun da sebebi oyunda defans oyuncularıyla ilgili. Oyunda hep illaki görmüşsünüzdür maçlarınızı izlerken, kendi maçlarınızı izlerken ya da gol pozisyonlarınızı falan izlerken savunma oyuncularınızın nasıl denir? Geri zekalı olduğunu görmüşsünüzdür. Yanından yürüyerek forvetlerin geçip gittiğini ya da işte çok savunma oyuncularınızın müdahale edebileceği toplara çok müdahale etmediğini, yeterince akıllı olmadıklarını, aslında çok iyi bir savunmacınız olduğunu ama nasıl oluyorsa bir şekilde saçma sapan hatalar yaptığını falan görmüşsünüzdür. Oyunda savunma yapabilmek, geriye yaslanıp savunma yapabilmek mümkün değil. Bunun da sebebi temel olarak oyun motorundaki savunma yapan tarafın gerizekalılaşması bence. Oyunu izlerken de hep bunu görüyorsunuzdur zaten illaki. Yani hücum oyuncusu sizin savunma oyuncunuzdan bazen daha yavaş bile olsa yanından yürüyüp geçip gidebiliyor. Savunma oyuncunuz hiçbir şekilde müdahale etmiyor. Savunma yapmanın temel başarılı olma yöntemi pres yapmak o yüzden. Pres yaptığınızda illaki oyuncularınız müdahale etmeye, daha aktif olmaya, savunmada daha çok top kazanmaya çalışıyorlar. Rakip oyuncuların yanınızdan geçip gitmesine daha az müdahale, daha az imkan veriyorlar, daha çok müdahale ediyorlar. Ve bu nedenle de presli sistemler daha başarılı oluyor. Tamamen savunma oyuncularının gerzekliğinden kaynaklanıyor. Yani oyundaki gerzekliğinden kaynaklanıyor. Gerçekte değiller. Gerçekte akıllı savunma oyuncuları ama oyunda bu şekilde maalesef bir durum var. Umarım 2025'te daha farklı olur. Bir tane sezonun sonunu göstereyim rastgele size bir de. Evet, bir tane rastgele bir sezon açtım. Burada bu test 10 takımı bizim Gegenpress'le oynayan takımımız. Bu takım ligi işte 46 puanla şampiyon bitirmiş. Şöyle bir turlara bakalım. 50 gol atmış, 18 gol yemiş sezonda. Test 6 takımımız organize kontratak oynayan takım. Test 4 takımı da kanat oyunu oynayan takım. Bu 3 takım gördüğünüz gibi zirvede yine 8 ve 9 birisi Catenaccio oynayan takım, diğeri de kaleye otobüs çek sistemiyle oynayan takım. Bunlar da yine en başarısız 2 takım. Diğeri de şu test 5 takımı da uzun top oynayan takımda. Bu 3 takım ligde yine başarısız olmuşlar. Her sezon olduğu gibi. Şuradaki 1-2-3 takımı 1 test 2 test 1 ve test 3 takımı işte dikey tiki taka ve topa sahip ol oynayan takımlar. Bunlar hep dediğim gibi orta sıralar 3 ve 7 arasında kalıyorlar. Sürekli buralarda yer alıyorlar. Orta halli işte her zaman ne çok başarılı ne çok başarısız. Genelde hep sıralama böyle
Bütün sezonların sıralamaları yaklaşık olarak bu şekilde bitiyor bütün sezonlar. Puanlar değişiyor, atılan goller değişiyor falan. Bu sezon gerçi bu takım biraz daha normalinden de başarısız olmuş ya da işte Test 10 takımı normalinden de başarılı olmuş ama daha çok puan almış yani. Biraz daha hani ortaya yaklaşıyor yukarıdakiler ve aşağıdakiler bazen ama genel olarak sıralama bu şekilde böyle buralarda bitiyor. Bu da bize şunu söylüyor yani bazı taktik sistemler oyuncularınız ne olursa olsun daha iyi takımlarınızın olmasına gerek olmadan daha başarılı. Bu net yani. Bu şu anda bu ligde şu puan durumunun ortaya çıkmasına sebep olan şey oyuncu kalitesi değil. Çünkü bütün takımlardaki oyuncu kalitesi aynı. Antrenör kalitesi değil, teknik direktör farklılığı değil. Tek fark oynanan oyun sistemi. Bir tane takım 18 haftada 15 galibiyet almış. Bir tane takım 18 haftada hiç galibiyet alamamış. Halbuki aynı kalitede takımlar. Ama baktığın zaman inanılmaz büyük bir fark var aralarında. Ligdeki istatistiklere bakmak istediğimiz bir şey var mı diye düşünüyorum. Savunma istatistiklerinden. Rakibin gol beklentisine bakalım. Rakibin gol beklentisi en yüksek olan iki takım. Savunmada en çok aktif olan iki takım. Normalde. Catenaccio sistemiyle oynayan takım ve bu test 9'da kaleye otobüs çek sistemiyle oynayan takım. Rakiplerine en fazla gol şansı veren iki takım bunlar. Halbuki bunlar en fazla savunma yapıyor olması gereken takımlar. Futbol Manager'daki en başarısız şey bence savunma. Yani kodlamasındaki en başarısız şey savunma sistemleri. Ne yaparsanız yapın savunma yapmak çok zor gerçekten. O yüzden de böyle durumlar ortaya çıkıyor. Yani savunma yapayım da gol yemeyeyim diyorsunuz. Rakibinize daha çok gol şansı veriyorsunuz. Yani buradan çıkan net sonuç bu. Aynı kalitede iki takım savunma yaptığında daha fazla gol yiyor. Hücum ettiğinde daha az gol yiyorsun. Yani şu takım mesela kanat oyunu oynayan takım ortalama 15.75 rakiplerine gol şansı vermiş. Burası 27.80. Veya işte dikey tiki taka oynayan takım 16.08 gol fırsatı vermiş rakiplerine. Rakibin pas girişiminde sürpriz olacağını sanmıyorum. Evet. Yani burada tamam. Rakiplerine daha çok pas imkanı veriyor bu taktikler. Bu çok normal. Veya işte tiki taka, dikey tiki taka ve topa sahip olmayla oynayan bu üç takım rakiplerine daha az pas yapma imkanı veriyor. Bu da normal. Çünkü bunlar topa sahip oluyorlar. Kendileri topa sahip olup pas yapan takımlar rakiplerinin az pas yapıyor olması normal. Gegenpress'te 4. olmuş zaten burada. Burada herhangi bir gariplik yok ama yenen gollerde cidden var. Dışında çok garip bir şey olacağını sanmıyorum. Ortalama topa sahip olma yine 3 tane takımımız topa sahip olmaya yönelen 3 takım %60 üzeri olmuş. Genelde de böyle oluyor sanırım. Bunlar da topa sahip olmadan savunma yapan takımlar yine normal olarak son 3'teler. Bir sonuç çıkmıyor sanırım hiçbir yerden de. En fazla şut atan takım test 10 bu. Gegenpress oynayan takım 273 tane şut çekmiş. Kaleye otobüs çeken takım 54 tane şut çekmiş. Bu da normal sonuçta, birisi çok savunmacı, birisi hücumcu sistemler. Dediğim gibi hücum anlamında herhangi bir sorun yok ama savunma anlamında bu kadar başarısız olmaları, bu takımların yenilen gollere baktığımızda 35 ve 36 gol yemişler bu sezon. En savunmacı 2 tane takım. Onlar dışında 30 gol yiyen yok. 11 gol yemiş.
14 gol yemiş, 18 gol yemiş takımlar var. Bunların yarısı kadar, yarısından daha az. Savunma yapmaya çalışırken daha çok gol yemeleri gerçekten ilginç. Evet. Benim anlatmak istediklerim sanırım bu testle ilgili bu kadar. Yeni bir tane daha testle ilgileniyorum ama henüz daha 7. sezonunu simüle ettirebildim. Devamını getirebilirsem o testi de yakın zamanda sizle paylaşacağım. Bunun dışında sizin de istediğiniz testler varsa bu şekilde Football Manager'da onları da yazarsanız bu videonun altına yorum olarak, onlar da en kısa sürede testlerini gerçekleştirip bu videoda bu kanalda paylaşırım videolarını. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.